Hocam ablalarımızın da çalışmalara ciddi anlamda bir katkısı oluyor. Gerek ofisimizde bizzat çalışarak gerekse de uzaktan katkı sunan ablalarımız mevcut. Bu ablalarımıza ne nasihat edersiniz? İslam şeriatında Allah Celle Celaluhu'nun kesin bir şeyi var. Peygamberimizin bize öğrettiği. En-nisâ'u şekâ'ikur rical. Kadınlar ahkam konusunda erkeklerin ikiz kardeşidir. Hususi bir nas gelip kadınla erkeği birbirinden ayırmıyorsa, erkek nasıl mücadele etmek zorundaysa kadın da öyle mücadele etmek zorunda. Erkek nasıl hizmet etmek zorundaysa kadın da hizmet etmek zorunda. Fakat biz maalesef hem Arap cahiliyesini tevarüs etmişiz, hem de içinde yaşamış olduğumuz Anadolu topraklarının işte kadına bir bakışı var, bir cahiliye anlayışı var. Bu ikisi bir araya gelince kendi böyle hani sapkınlıklarımızı İslam diye kadınların etrafına bir takım duvarlar örmüşüz. Elbette İslam'ın getirdiği bazı ölçüler var. Kesin ölçüler var. Tesettürle ilgili, kadın erkek ilişkileriyle ilgili, kadın erkek mahremiyetiyle ilgili çok net, kesin, anlaşılır naslar var. Bunları gözeteceğiz. Zaten gözetiyoruz da elhamdülillah. Ama bunun dışında yani bilmem falancanın hassasiyetiymiş, yok bilmem eski gedikli tekfircilerin hassasiyetiymiş. Bunların hepsini bir çöpe atın, bir kenara atın. Bunlar bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Aynı inanca sahip değiliz. Aynı yolda yürümüyoruz. Aynı yöne bakmıyoruz. Aynı hedefleri gözetmiyoruz. Niye bazı insanların hassasiyetini önemseyeceğiz? Yani varlıkları Müslümanları geri bırakmak üzerine kurulu bazı insanlar var. Biz niye bunların hassasiyetlerini gözetip kendimizi geri bırakacağız ki? Buna hiç lüzum yok. Onun için siz muhkem naslarla şeriatın kesin sınırlarını öğrenin. Bunu oluşturduktan sonra da siz nasıl Allah'a kullukla, nasıl İslam'a hizmetle mükellefseniz onlar da aynı şekilde mükelleftir. İkincisi de bu hizmeti yaparken ara ara kendinizi şöyle bir yoklayın. Bunu sizin için söylüyorum, onlar için değil. Acaba ya hani kadındır anlamaz, işte kadındır yapamaz, işte kadındır şöyledir. Böyle bir his var mı içinizde? Çünkü sonuçta insanın içine yetiştiği cahiliyeden bir kere de sıyrılması, kurtulması mümkün değildir. Eğer böyle bir şey varsa Allah'tan korkun. Kardeşlerinizin, bacılarınızın önünü açın. İslam'a yapabilecekleri hizmeti yapmalarını, işte Allah'a yapabilecekleri kulluğu yapmalarının önüne engel teşkil etmeyin. Yani bu bizimle alakalı bir problem. Çünkü bunu hep söylüyoruz, yine söyleyelim. İslam toplumunun içerisinde bilinen iki tane sorun var, sürekli tekrarlanan. Birincisi kadın problemi, ikincisi genç problemi. Bence bu tam tersine dönmesi lazım. İslam toplumunda iki temel problem var. Bir erkek problemi, bir de yetişkin problemi. Yani ne gençlerde problem var, ne kadınlarda problem var. Problem erkeklerde ve yetişkinlerde bir problem var. Bunu düzelteceğiz. Gençlerimizin önünü açacağız. Kadınlarımızın önünü açacağız ki İslam'a ve insanlığa hizmet edebilsinler. Bir de şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Yani hep aklımızda bulunsun. Bu ümmetin yarısı kadınlar. Kadınları İslami hizmetin dışına çıkarmak demek, ümmetin yarısını atıl hale getirmek demek. Yani bir potansiyel var, düşünün, Allah on binlerce, yüz binlerce potansiyel kılmış. Sen ona diyorsun ki kardeşim sen işte yapma etme, sen fitnesin, sen şusun, sen busun diyorsun ve bu potansiyeli iptal ediyorsun. Allah'tan korkmak lazım. Yani Allah Celle Celaluhu bir potansiyel kılmışsa bunu elimizden geldiği kadar İslam için kullanalım. Ama kendi bir takım hassasiyetlerimizle buna engel olmayalım. Ve şunu da hep aklımızda bulunduralım. Hepimiz Allah'a kuluz. Varlığımızın tek bir tane gayesi var. O da alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk etmek. Dünyada da Allah'ın bize yüklediği iki tane temel sorumluluk var. Bir tanesi yeryüzünde hilafet, ikincisi yeryüzünü imar etmek. Bunu hep beraber yapacağız. Yani elimizden geldiği kadar, Allah'ın bize kolaylaştırdığı kadar Allah'a kulluk edeceğiz. Yeryüzüne imar edeceğiz ve yeryüzünde Allah'ın halifeleri olmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Bir de tabii ki şunu bileceğiz, hiç unutmayacağız. Kadınıyla, erkeğiyle biz ne yaparsak yapalım, bizim çabamız hep eksiktir, kasırdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah tecelli eder. Bizim çabamızı bereketlendirir, bizim çabamızı çoğaltırsa o zaman yaptıklarımızın bir karşılığı olur. Hem dünyada olur, yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kalıcı işler yaparız. Bakiyatü salihat yapmış oluruz, kalıcı salih ameller. Hem de aynı zamanda ahiret gününde bizi Allah'ın cemalini görmeye, bizi Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenmeye, onun cennetinde konuk olmaya götürür amellerimiz. O zaman burada yine ne var? Hepimiz için geçerli olan çok temel bir kaide var. Ne yaparsak yapalım bir şeyi unutmadan yapmamız lazım. Biz bunu yalnızca Allah'a kul olduğumuz için yapıyoruz. Yalnızca Allah'a kul olduğumuz için. Bunu hatırladığımız müddetçe eylemlerimizin, sözlerimizin, düşüncelerimizin bir istikameti olur. Ama bunu unuttuğumuz anda, yani biz niçin bu işleri yapıyoruz? Bu sorunun cevabını unuttuğumuz anda eksen de kayar, sistem de kayar, istikamet de bozulur. Ve bunu da birbirimize hatırlatalım. Biliyorsunuz yani müminlerin
Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ile ilgili Allah'ın bize yüklediği 2 tane temel sorumluluk var. Biri birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Biri de birbirimize sabrı ve merhameti tavsiye etmek. Bak bunu da unutmayın. Yani hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz. Bir de beraberinde merhameti de aynı şekilde tavsiye edeceğiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu insanoğlunun merhamet ile bir arada tutar. Sürekli onu birbirimize hatırlatmamız lazım. İnşallah bunlara riayet eder. Allah'a karşı da umudumuzu, hüsnü zannımızı korursak, zaten inanıyoruz, umudumuz o yönde. Allah bizim elimizle razı olduğu ve sevdiği şeylerin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu da bizim için hem dünyada şeref hem de ahirette şeref olacaktır inşallah.